Bulunduğumuz yapı Kazıklı Kervansarayı. İpek Yolu üzerindeki bir kervansaray kalıntısı. Aslında bir hamam da varmış. Hamamda hiç günümüze iz ulaşmamıştı. Bir 16. yüzyıl yapısı ve kervanların hem İpek Yolu üzerindeki kervanların hem ticaret amaçlı hem de Haçlı seferleri sürecinde kullandığı bir menzil yapısı olması nedeniyle önemli bir tarihsellik barındırıyor. Yapı bir nehir kenarında inşa edilmiş. Aslında önde geçen yolun olduğu yerde bir dere var. Yapının iki cephesinde de büyük blok taşlar kullanılmış. Bir düzet sağlamak için herhalde. Fakat ilk yüzyıl içerisinde yapı harap olmuş ve de epey büyük oranda yıkılmış. Daha sonra arşiv kayıtlarında bazı restorasyon çalışmalarına ilişkin kayıtlar var ama daha çok kısa süreli durmak amacıyla kullanılıyor. O yüzden de çok uzun yıllar harap bu durumda olduğu, bu kadar harap değil tabii ama sonuçta bir içinde kervanların konaklayacağı nitelikte bir yapı olmadığını anlıyoruz. 17-18. yüzyıla ait çeşitli kayıtlarda geçici bir süre burada kalındığını, hatta daha ileri tarihlerde ekim dikim alanı olarak kullanıldığı gibi bilgiler de var. Yapı bu şekilde 99 yılına kadar arada çeşitli ekim dikim faaliyetleriyle kullanılıyor. 99 Gölcük depreminden sonra etrafı da bu bayağı büyük bir doğal alan iken bugün etrafında gördüğümüz kalıcı konutlar inşa ediliyor. Dünya Bankası desteğiyle ve hatta burası bir şantiye alanı olarak kullanılıyor. Daha sonra da bu alan Maliye Bakanlığı'ndan Kültür Bakanlığı'na geçiyor. Kültür Bakanlığı'ndan da Gölcük Belediyesi'ne geçiyor ve bu yapının gündelik hayata katılacak bir şekilde kullanımı söz konusu oluyor. Ben o sırada Kocaeli Üniversitesi'nde görev yaparken biz üniversitenin görevlendirmesiyle bu yapının yapı kalıntısının belgelenmesi, projelerin hazırlanması, ilgili koruma kurulundan onayının alınması ve daha sonra da uygulamasının sorumlu yapılması görevini üstlenen ekipteydim. Ve de yapının önce geniş bir arazisi var. Arazisine bir yapı yapılsın. Bir kültür amaçlı kullanım yapısı zaten o koşulda Gölcük Belediyesi'ne de verilmiş. Yapılsın ve sonra bu yapı kalıntısı da sergilensin gibi bir niyet vardı. Fakat daha sonra yapının bu şekilde korunamayacağı, zaten çok da harap durumda, eski fotoğrafları ve bizim o dönemde aldığımız rölevelerden gözüküyor, böyle büyük yapı blokları düşecek kadar parçalanmış durumda. Daha sonra bu uygulamanın yapının beden duvarlarından içine çekilen bir ahşap çelik konstrüksiyonla yapının içerisinde bir kullanım alanı yaratılması, etrafındaki koridorlarda tarihi duvarla bir hemen arkamızda gördüğümüz üzere ilişki kurulması. Yapının büyükçe bir bölümün ana giriş kapısından, ki o giriş kapısı da kervanın giriş kapısı, 343'lü sanıyorum bir çok amaçlı gösteri salonunun olması, işte tiyatro, etraftaki okulun faaliyetleri, üniversitenin çeşitli faaliyetleri için kullanılması. Kalan kısmının da bir fuaye, açık fuaye olması. Ara katında belediyenin kullandığı idari bir birimin olması ve buranın sürekliliğini sağlayacak biçimde projelendirildi ve de uygulaması bir yıl içerisinde gerçekleştirildi. Halen halihazırda çok yoğunca kullanılan bir yapı. Daha doğrusu ilk yapıldığında Gölcük Belediyesi kullanımında ve üniversite kullanımında olacaktı. Fakat sonra Kocaeli Büyükşehir Belediyesi de kullanmak istedi. Hatta o bazı güçlükler de doğurdu. Büyükşehir Belediyesi'nin oyunları daha büyük bir sahneye ve daha fazla oyuncuya ihtiyaç duyduğu için bir asma kat yapılması gerekti. O da biraz mevcut durumu zorladı ama bir şekilde onun da projesi gerçekleştirildi. Çeşitli temsiller için kullanılıyor. Fuaye alanı da hemen bu yakında bir sürücü kursu var. En çok onlar tarafından kullanılıyor. Kalıcı konutlardaki kişiler burada geliyorlar, vakit geçiriyorlar. Bayağı aktif kullanılan bir yapı olması ve bu nedenle de hem bir kültür sanat faaliyetinin sürüyor olması canlı bir şekilde, hem bu kalıntının seyrediliyor, bakılıyor, tanınabiliyor olması, düzenli bakım onarımının yapılması için bir imkan sağlanmış olması sevindirici bir şey. Kültürel miras
hepimize ait ortak bir değer olduğu için mülkiyeti kime ait olursa olsun herkesin ondan faydalanabilmesi gerekiyor. Ama çok yüksek bedellerle girilebilen, edilebilen yerler haline getiriliyor. Ücretsiz olması gereken müzelerde çokça para toplanabiliyor ve onlar maalesef tekrar o kurumun iyileştirilmesi için geri dönmüyor. Temel ihtiyaçları bile giderilmiyor. Bu bir kültür politikası meselesi. Yani kültürel varlıklara ne şekilde bakıyoruz? Onları onu üreten toplulukların ve gelecek toplulukların faydasına nasıl sunuyoruz? Oradaki dengeyi nasıl sağlıyoruz gibi konuların üst ölçekten o yapı ölçeğine kadar tanımlanıyor, tartışılıyor olması önemli. Yani Türkiye'de de dünyada da restorasyon konusu, yani tarihi yapıların ya da daha büyük alandaki yerleşim yerlerinin korunması ve gelecek kuşaklara aktarılması konusu çok önemli bir sorunsal. Özellikle de çok yıpranmış yapıların ne şekilde hayat bulacağı, onarılacağı konusu veya da yeniden işlevlendirme durumunda ya da artık hani o şekilde hayatını sürdüremediği koşullarda nasıl davranacağı. Şimdi genel olarak hani korumada da çok kullanılır İtalyanca bir ifade olarak, işte caso per caso, her durum kendine özgüdür diye. Zamanın getirdiği bütün olumsuz etkiler, yani çevre koşulları veya kullanan kişilerin yaptığı etkiler, türlü bütün etkiler farklı biçimlerde tezahür eder. O yüzden de her birine kendisine özgü bir şekilde çözüm önermek, sorunların ne olduğunu tespit edip onlara ilişkin yaklaşımda bulunmak gerekir. Fakat yani içinde bulunduğumuz politik, ekonomik süreçler kültürel alanları da bir ticari değer kazanmasına yönelik, bir ayrıcalıklı yaklaşım, ayrıcalıklı bir kazanım elde edilmesine yönelik olduğu zaman orada koruma kullanım dengesinden ziyade ne kadar fazla para kazanılır. Hatta artık son dönemlerde maalesef Türkiye'de çokça ihya denilen rekonstrüksiyon uygulamalarıyla ortada hiçbir kalıntısı, bir taşı, bir tuğlası bile kalmamış yere, belki eski fotoğrafa bakarak, belki fotoğrafa bile bakmaksızın tamamen yeniden inşa, yani bir imar hakkı elde edebilmek için kullanılabilme, yapılabilme durumu bile var. Burada temel karar kalıntının tamamen inşa edilmesi değil, yani bir kervan yolunda bir kervan yapısı değil. Bu artık zaten bir asır kadar aktif olarak bir kervan yapısı olarak kullanılmış, çeşitli kaynaklardan öğrenebildiğimiz üzere. Onun olduğu gibi korunduğu, yani kendisini taşıdığı artık, çünkü bu taşıyıcılığı da kalmamıştı. Ve bu dere taşlarını bulmak, bu bunları da üretmek çok bir kopya yapı oluşmasına neden olacaktı. Üstelik de 21. yüzyılda böyle bir şeye gerek yoktu. İçinde çağdaş bir yapı ile birlikte kullanılmasına sağladı. Tabii çağdaş yapının yüksekliği, yani bu içinde bulunduğumuz yapının yüksekliği, yapının özgün yüksekliğinden gelen bir veri oldu bize. Çünkü içine böyle atlarla, develerle kervanlar girdiği için, kumaşlar, değerli taşlar taşıdıkları için onu güvenlik amacıyla içeri almaları gerekiyor. Yoksa saldırı var. O yüzden de kalın beden duvarları var. Dar pencereler var. Dışarıda küçük gözüken, içeriye doğru açılan pencereleri var. İçeride hayvanlar ve insanlar birlikte konakladıkları için de yüksek tavanlı yapılıyor bu iklim dengesini sağlamak amacıyla. Ahşap konstrüksiyon olduğu için de zaman içerisinde zaten zarar görmüş. O nedenle de eskiden gelen verilerin kullanıldığı bir yapı eki oldu. Bugün, yani üzerinden geçen 9 yıllık süre içerisinde yapının hala canlı bir şekilde kullanılıyor olması ve de tarihi kısmın da hayatın parçası oluyor olması bir şekilde bu çabanın karşılık bulabileceğini de gösteriyor. Kültürel miras dediğimiz ve geçmişten geleceğe aktarmak üzere ele aldığımız yapılar, kalıntılar, yerleşim alanlarında en önemli şeylerin başında o bölgedeki yaşayan insanların ve genel anlamda insanların bunlarla kurduğu ilişkilerin güçlendirilmesi, geliştirilmesi, buna ilişkin duyarlılıkların yüksek olması gibi bir durum var. Yani ancak böyle bir şey olursa o süreklilikle sağlayabiliyor. Çünkü biz bunu ortak değer olarak sürdürmeye çalışıyorsak toplumsal bellekteki yeri üzerinden
önemsiyorsak bu durumda toplumsal hafızada bir karşılığı olması bekleniyor. Bildiğimiz örneklerden biri Narmanlıhan'ın da olduğu gibi yani işte küçük mekanlardan oluşan sanatçıların yaşadığı bir yerin büyük restoranlar kullanılmak üzere ve de yüksek gelir sahibi insanlara hizmet edecek biçimde dönüştürülmesi örneği ve bir yandan da kriz ve yanlış yaklaşım nedeniyle kullanılamaz bir yapı haline gelmesi, sonra aşırı müdahaleler yapılması. Yani bakım onarım yapıldığında hayatını sürdürebilecek yapıların işte restorasyon adı altına bir de tabii bırakılıp çok da kötü koşullarda sonra çökmesine izin verilmesi gibi çok çelişkili, doğrudan siyasetle ilişkili konular var. Bunlara hep bütün bir şekilde bakmak gerekiyor. Korumanın nerelere el attığını ve nasıl gelişine bakarsak işte önce tek yapı ölçeğini, sonra Dünya Savaşları'ndan sonra çevresiyle birlikte ve sonra artık o işlevini yitirmiş ya da tamamen azalmaya başlamış olan kırsal mirastan endüstri mirasına, modern mirasa kadar yeni miras değerlerinin tartışıldığını görüyoruz. Fakat bu gerçekten üst ölçekteki bir politikayla ve ona ilişkili olarak kentsel planlamayla da çok ilişkili bir konu olarak karşımıza çıkıyor. Bir de hani sadece bir yapıyı sürekliliğini sağlamak ve onu yaşatmak değil, onun bütün çevre ilişkileri, diğer yapılarla ve dokuyla ilişkisi gibi durumlar var. Bazen bütün bağlarını yitirmiş, yani kendi hani konteks dediğimiz o çevresindeki bağları, bağlamı, ilişkiselliğini yitirmiş bir yapıyı, kalıntıyı tek başına korumak da çok şey söylemiyor. Özellikle somut olmayan değerlerine ilişkin. Çünkü bunlar somut fiziki varlıklar olarak somut olmayan verilerin aktarılması için bize bir yol göstericiliği taşıyor. Onu var edenler, onu oluşturanlar, o süreç boyunca geçirdiği şeyler, o sıradaki bütün toplumsal dönüşümler, siyasetten kültürel anlama kadar, inançtan diğer bütün değişimlere kadar onların tezahürü olan yerleşimlerden söz ediyoruz. Eğer bunlar bütüncül olarak ele alınmıyorsa, yani parçacıl bakılıyorsa, o zaman söylediği şey de çok az oluyor. Kurumlar, bu alanda çalışan uzmanlar, meslek insanlarından oluşması beklenirken, bakanlık tarafından artık uygun kişiler tarafından oluşturulan kurullar oluyor. Kurullar kimi zaman çok alanında çalışmış kişiler bile olsa sadece projeye onay veriyorlar ama uygulamayı denetleme koşulları yok. Yani kültürel mirasa neden değer veriyoruz? Onu ne amaçla sürmesini istiyoruz gibi temel soruyla belki yola çıkmak gerekiyor. Onun amacı nedir? Yani şimdi medeniyetler, yani insan evladı yerleşik hayatla birlikte çeşitli üretimlerde bulunuyor ve aslında bizim geçmişimiz yaptığımız iyi şeyleri ve kötü şeyleri bize aktaran bu somut varlıklar üzerinden bugünü biçimlendirmek ve geleceğe dönük bazı şeyler düşünmek için de anlamlı. Mesela bu yapının sadece kalıntı olarak etraftaki duvarlarının varlığı bize bir kervan yapısı olmasını, işte burada bir İpek yolunun geçtiğini, sonra işte geçerken buraları nasıl dönüştürdüğünü, biçimlendirdiğini anlatıyor olması ve buranın kendi tarihsel sürecine ilişkin bir farkındalık, duyarlılık, bilinç, aidiyet hissetmeyle ilişkili imkan tanıyabiliyor. Eğer bunlar olmasaydı bunu da konuşamazdık, tamamen ortadan kalkmış olsaydı. Belleğin o kısmı tamamen gitmiş oluyor olacaktı. Bu tür alanların sürekliliğini neden, ne şekilde sağlayacağımız konusunu baştan düşünmek gerekiyor. Yani işte sermayeye mi hizmet ediyor, birilerinin lehine mi hizmet ediyor, yoksa kamu yararına hizmet edecek bir şekilde mi ele alınıyor? Buradaki yapı hem civardaki konutlar tarafından, hem ilgili yerel yönetimi tarafından, hem üniversitenin çeşitli meslek yüksekokulları ya da birimleri tarafından ya da işte az önce olduğu gibi buradaki okulun etkinliklerini yapmak için provalarını yapabildiği, yani sadece gösteri zamanı değil, hazırlıklarını yapıldığı, bütün çocukların burayı, etkinlik alanını gezip görebilmeleri, onun parçası olabilmeleri
Önemli bir şey. Bu her zaman sağlanamayabiliyor bu açıdan. Hayatın parçası olabiliyor olması, herkesin geliyor çıkıyor olması da bence önemli bir şey. Umuyorum hani bu şekilde sürekliliğini sağlayabilir.